Hoş geldiniz. Kıymetli izleyenler, bugün size asmalarla ilgili bir video çekmek istiyorum. Burada benim birkaç çeşit asmam var. Tabii ki onlarla ilgili bazı sıkıntılar var. Tabii sıkıntısı olmayan asmalar da var. Bu videomda onlardan bahsedeceğim. Tabii ki burası Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi burası. Rakımı da yaklaşık 500 civarı bir bölge. Şimdi burada değişik türde üzümlerimiz var. Mesela bir tanesi şu gördüğünüz yediveren dediğimiz bir üzüm. Yediveren cinsi. Bakınız korukları pırıl pırıl duruyor. Birazdan yakından da göstereceğim. Şeyler de var. Asma da var. Yediveren cinsi. Şimdi şuna geldiğimiz zaman bakınız bu da İzmir üzümü külleme yapmış. Aslında 3 kere de ilaçladım. Şu salkımlarda çok yok ama bu da İzmir üzümü. Bunda da çok külleme gözükmüyor ama bu uçlarda var. Yine de var. Bugün yine tekrardan ilaçlama yapacağım. Şu bazı salkımlarda az var. Bazılarında çok var. Mesela şunlarda görünüyor. Yine özellikle alçak dallardaki salkımlarda küllemeleri görüyorsunuz kıymetli izleyenler. Yine şu salkımlarda da var. Evet, bunlar İzmir üzümü. Külleme maalesef var. 3 kere kükürt sıktım. Bir kere de şu ana kadar kurt ilacı sıktım. Bunlar da yine yediveren cinsi üzümlerimiz. Bunda da külleme çok az var gibi. Şimdi bugün az önce de ifade ettim. İlaçlama yapacağım. Yani yediveren cinsi üzüm çok dayanıklı. Yani hastalıklara karşı. Ben tabii ki bu tabii İzmir üzümünü ellemeyeceğim ama ona dokunmayacağım. Başka bir üzümüm var. Şimdi onu da göstereceğim size. Ona yediveren cinsi ya da bizim burada kabarcık dediğimiz bir cins var. Ondan aşılayacağım. Kıymetli izleyenler, bu da bizim burada ağ üzüm dediğimiz bir üzüm çeşidi. Bakınız çok yok. Şu anda bugün 3 Temmuz galiba. Bakınız yetmek üzere erkenci bir üzüm. Mesela yine şurada da görüyorsunuz yetmek üzere erkenci bir üzüm. Ama asmaya gelmiyor. Bakınız çok da yok. Bazılarını yine bu da külleme olmuş. Evet, şurada da salkımları görüyorsunuz. Yani çok güzel bir asma, yani şey olarak çok güzel gelişmiş ama üzümleri tutmuyor. Bir dalını aşılamıştım. Birini aşıladım. Kabarcık dediğimiz bir bizim üzüm cinsimiz var. Şöyle görüyorsunuz. Bunu da kesip aşılayacağım. Bölgeden bölgeye yetişen üzümler var. Yani hangi bölgede hangi üzüm yetişiyorsa onu dikmek lazım. Bir de yediveren cinsi tabii bizim burada dayanıklı, yani hastalıklara karşı. Ben daha çok tabii birer ikişer tane başka çeşit üzüm de bulundurmak istiyorum ama yedivereni fazla bulundurmak istiyorum. Daha doğrusu çoğunluğunu yediveren yapmak istiyorum. Kıymetli izleyenler, bu da gene ağ üzüm dediğimiz bir üzüm. Bir dalına aşı yapmıştım. Tuttu bir tanesi ve kurumak üzere. Yani bilemiyorum, tekrar aşılayacağım eğer ki canlı kalabilirse. Şurada bir iki tane dal var. Eğer canlı kalırsa
Yani köke kadar kurumazsa aşılayacağım. Evet, şimdi bu asmamıza bir bakalım. Kıymetli izleyenler, çok güzel üzüm tutuyor ama koruk bile olmadan kuruyor. Bakınız, ben şöyle salkımları göstereyim. Kurudu. Bakınız, yine şurada var dökülmeyen. Bakınız, yine şurada var. Yani bir tane üzüm yok, görüyorsunuz. Evet, bu asmamızı da kesmeyi düşünüyorum. Bakınız, burada da bir kurumuş salkımı görüyorsunuz. Yani susuzluktan belki denebilir ama ben haftada bir suluyorum. Şöyle küçük de bir şey yaptım, dibine havuz. Haftada bir suluyorum bunları. Şimdi bizim çatımızda bir de kabarcık dediğimiz bir üzüm var. Onu da göstereyim. Bu da kabarcık dediğimiz bir üzüm. Gördüğünüz gibi bu da çok tuttu. Tabi seyretme de çok yapamadık. Evet, şöyle görüyorsunuz. Çok tuttu. Külleme de şu an gözükmüyor şu an için. Tabi havalı, çok da güzel güneş alıyor. Evet, şöyle göstereyim. Tabi bu tarz üzümden de aşılıyorum genelde, kabarcık ve yedi veren. Evet, şöyle salkımları da göstereyim. Tabii ki bu üzüm çeşitleriyle ilgili yorum yapabilirsiniz. Evet, şöyle salkımları, daneleri küçük, bakınız şurada bir külleme başlamış gibi, şöyle. Çok az. Tabii bugün tekrardan bir daha külleme ile ilgili ilaç sıkacağım. Aslında 30 santim arayla bıraktım çubukları ve 2 göz bıraktım her çubukta. Ama bu şekle geldi. Bazı türler bazı bölgelerde galiba iyi oluyor. Tabii ki ben de bu bağ bahçe işlerine yeni başladım. Yani 8 yıldır burada oturuyoruz. Yeni yeni bu işlere bakıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Kanaatim o ki bazı türler bazı bölgelerde iyi yetişiyor. Yani çok farklı bölgelerdeki üzüm çeşitlerini kendi bölgelerimize taşımak çok da bana mantıklı gelmiyor. Mesela İzmir üzümü çok verim alamadık. Yani o asmamızda 5 yıldır, yaklaşık 4-5 yıldır üzüm oluyor ama çok da verim alamadık. Kıymetli izleyenlerim, bu durumu sizlerle paylaşmak istedim. Bugünlük de bu kadar. Soru, görüş ve önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.